Efendim Netanyahu'dan açıklama var. Hizbullah'a diz çöktürdük. Esad rejiminin düşüşü için gerekli koşulları yarattık. İran'a ciddi zarar verdik ve Orta Doğu'nun çehresini değiştirdik. İran nükleer silah elde ederse ne olacak? Bizimle Tahran arasındaki mücadele tüm özgür toplumların kaderini belirleyecek. İsrail kaybederse sırada batılı uluslar olacak ve bu beklediklerinden daha hızlı gerçekleşecek diyor. Yani İran sanki bütün dünyaya bir tehditmiş gibi cümleler sarf ediyor ki Mayıs ayında yapmak istediği sanırım o saldırıyı gerçekleştirmek için taşları daha net döşesin Netanyahu. Bir bakalım daha net olarak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin 3. turu cumartesi günü Umman'da yapılacak. Peki taraflar uzlaşıya ne kadar yakın? ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göre anlaşmaya varılması için kat edilmesi gereken yol oldukça uzun. Rubio, barışçıl çözümden yana olduklarına vurgu yapsa da Başkan Donald Trump'ın İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önlemek için her türlü hakkını saklı tuttuğuna dikkat çekti. Rubio, Washington'ın talebini de net şekilde ortaya koydu. İran anlaşma yapmak istiyorsa uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son vermeli dedi. Ve bu durumda İran'ın sivil nükleer programa sahip olabileceğini söyledi. Eğer İran sivil bir nükleer program istiyorsa bunu zenginleştirilmiş materyali ithal ederek birçok ülkenin yaptığı gibi gerçekleştirebilir. Ancak İran uzun süredir uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyi reddediyor. Hatta %60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stoklarını 3 yılda 14 kattan fazla artırdı. ABD yetkilileri İran'ın bu uranyumu kısa sürede bomba için yeterli malzemeye dönüştürebileceğine inanıyor. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ise her fırsatta nükleer programa ilişkin endişelerin giderilmesi için güven inşa etmeye hazır olduklarını ancak uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini yineliyor. Diğer yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın tüm nükleer tesislerinin imha edilmesinden başka seçenek olmadığını söylüyor. ABD basınına göre Netanyahu'nun en büyük korkusu Trump'ın İran'ın topyekün teslimiyeti dışında bir uzlaşmayı kabul etmesi. İran'daki dehşet rejimi sadece geleceğimiz için değil, aynı zamanda tüm insan toplumunun kaderi ve geleceği için de bir tehdittir. İsrail bu savaşı kaybederse sıradaki hedef Batı ülkeleri olur. Kökten dincilik dalgası onları acımasızca ele geçirir. İran'la yakın ilişkilere sahip olan Çin ve Rusya da gelişmeleri yakından takip ediyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çarşamba günü Pekin'de İranlı mevkidaşı Abbas Erakçı ile görüştü.